Merhaba, bugün sizlere bitkilerin inanılmaz bir yeteneği hakkında konuşacağız, iletişim. Evet, yanlış duymadınız, bitkiler de birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bu konu oldukça ilginç ve karmaşık, bu yüzden hemen başlayalım. İlk olarak, bitkilerin iletişim kurabilmesi için dış çevrelerindeki değişiklikleri algılamaları gerekmektedir. Bitkiler, çevrelerindeki ışık, sıcaklık, nem, yerçekimi ve hatta kimyasal bileşikler gibi faktörleri algılayabilirler. Örneğin, bir bitki güneşin yönünü algılayarak ışığa doğru büyüme yapabilir. Ayrıca, bir bitki susuz kaldığında, köklerinden su kaynağına doğru yönelir. Bitkilerin iletişim kurabilmesinin bir yolu da fizyolojik tepkilerdir. Örneğin, bir bitki zarar gördüğünde, bu bilgi bitkinin diğer kısımlarına iletilir ve onları da koruma amaçlı tepkimeye geçirir. Zarar gören bir yaprak, bitkinin diğer yapraklarına, "Dikkat! Tehlike var!" sinyali gönderir. Bu şekilde, diğer yapraklar da savunma mekanizmalarını devreye sokarlar. Bitkiler, kimyasal maddeler aracılığıyla da iletişim kurabilirler. Özellikle kökler arasında gerçekleşen bu iletişim, bitkilerin birbirlerine yardım etmelerini sağlar. Örneğin, bir bitki suya veya besinlere ulaşamıyorsa, köklerinden salgıladığı kimyasal maddelerle diğer bitkilere, "Ben yardıma ihtiyacım var" mesajını iletebilir. Diğer bitkiler de bu mesajı alıp köklerini yardım talep eden bitkiye doğru yönlendirirler. İnanması zor olsa da, bitkiler elektriksel sinyaller aracılığıyla da iletişim kurabilirler. Bitkilerin hücreleri, çeşitli elektrik yüklerini iletebilme yeteneğine sahiptir. Örneğin, bir yaprağa zarar verildiğinde, bu zararın elektriksel sinyallerle bitkinin diğer kısımlarına iletilmesi sağlanır. Bu iletişim sayesinde, bitkinin diğer yaprakları da savunma mekanizmalarını harekete geçirebilir. Bitkiler arasında sosyal iletişim de gerçekleşebilir. Özellikle bazı ağaç türlerinde, kök sistemleri birbirleriyle etkileşim halindedir. Bir ağaç kök sistemi, diğer ağaçların kökleriyle bağlantı kurabilir ve besin veya su kaynaklarını paylaşabilir. Bu şekilde, bir ağaç diğerine, "Ben sana yardımcı olabilirim" mesajını iletebilir ve birlikte daha güçlü olabilirler. Bitkilerin iletişim yetenekleri gerçekten şaşırtıcıdır. Algılama, fizyolojik tepkiler, kimyasal ve elektriksel iletişim, hatta sosyal etkileşim gibi çeşitli mekanizmalarla birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bu konu hala araştırılmakta olan bir alandır ve daha birçok sırrını keşfetmeyi beklemektedir. Bitkilerin iletişim yeteneklerinin anlaşılması, doğal ekosistemlerin işleyişini ve bitkilerin birlikte yaşama stratejilerini daha iyi anlamamızı sağlar. Bu bilgi, tarım, ormancılık ve ekoloji gibi alanlarda önemli uygulamaları da beraberinde getirir. Örneğin, bitkiler arasındaki iletişimi anlayarak tarım alanlarında daha verimli bitki yetiştirme teknikleri geliştirebiliriz. Aynı şekilde, ormancılık projelerinde de bitki topluluklarının etkileşimlerini gözlemleyerek daha sürdürülebilir yönetim stratejileri oluşturabiliriz. Bitkilerin iletişiminde bir başka ilginç faktör ise ses olabilir. Bazı araştırmalar, bitkilerin titreşimlerle iletişim kurabildiğini göstermektedir. Örneğin, bir yaprağa dokunduğumuzda veya rüzgarın etkisiyle bitki yaprakları hareket ettiğinde, bitkiler titreşimlerle çevrelerine bilgi aktarabilirler. Bu titreşimler, diğer bitkiler tarafından algılanabilir ve iletişim sağlanabilir. Gelecekteki araştırmalar bu alanda daha fazla bilgi sunabilir. Bitkilerin iletişimi konusunda elde edilen bilgiler, insanlar için de ilham kaynağı olabilir. Bitkilerin birlikte çalışarak, yardımlaşarak ve iletişim kurarak başarılı olmaları, insan toplumları için önemli bir ders olabilir. Bitkilerin bu dayanışma ve etkileşim örnekleri, işbirliği, iletişim ve ekosistemlerin önemi konularında bize önemli ipuçları verir. Bitkilerin iletişimi hakkında detaylı bir şekilde konuştuk. Algılama yetenekleri, fizyolojik tepkiler, kimyasal ve elektriksel iletişim,
sosyal etkileşim ve hatta ses iletişimi gibi çeşitli mekanizmalarla bitkiler birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bu konu, doğal ekosistemlerin anlaşılması ve tarım, ormancılık gibi alanlarda daha sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesi için büyük önem taşır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basarak bize destek olabilir ve kanalımıza abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Keyifli seyirler.